Dünyada bazı nesneler vardır ki sadece bir araç değil, bir kültürün, bir tarihin, hatta bir yaşam felsefesinin taşıyıcısıdır. Japon uçakları da işte tam olarak böyle. Bir uçaktan fazlası. İlk bakışta sadece bir mutfak gereci gibi görünen bu keskin ustalık harikaları aslında yüzyıllar öncesine uzanan bir geleneğin, sabrın, disiplinin ve neredeyse bir meditasyon halini alan emeğin somut hali. Peki bir bıçağı bu kadar özel, bu kadar değerli yapan şey nedir? Sadece çeliğin kalitesi mi yoksa onun işlenişindeki ruh? Japon ustaların kılıç yapımından miras kalan teknikleri hala nasıl yaşattığını, her bir bıçağın neden bir sanat eseri gibi üretildiğini ve bu bıçakların neden dünyanın en iyileri arasında sayıldığını öğrenmeye hazır mısınız? Çünkü bu video sadece keskinlikten değil, yüzyıllardır kesilmeden süren bir gelenekten bahsediyor. Dünyaca ünlü bıçakların üretildiği Takamura Hamano 1945 yılında Fukui şehrinde kuruldu ve şu an 3. nesil ustalar tarafından yönetiliyor. Her yeni nesil önceki ustaların bilgeliğini devralırken modern ihtiyaçlara göre yenilikler de getiriyor. Bu bıçaklarda hem gelenek hem de çağdaş teknikler birlikte yaşıyor. Metalin ısıtılması ve dövülmesi, bıçağın kenarının açılması ve son olarak bıçağın parlatılması gibi emek isteyen işlemler. Bir Japon ustasının ustalaşmak için bir ömür harcadığı becerilerden sadece birkaçıdır. Peki bu bıçakları bu kadar değerli kılan nedir ve neden bu kadar pahalıdır? 40 yıldır ailesinin fabrikasında şef bıçakları üreten Takamura Terakazu her bıçağın en az 100 aşamadan geçtiğini söylüyor. Takamura, Japonya'da R2 adı verilen yüksek performanslı toz metalürji çeliğini kullanan ilk üreticilerden biri. Bu çelik türü olağanüstü sertliği sayesinde uzun süre keskinliğini korur ve mikroskobik düzeyde dahi düzgün bir kesim sağlar. Bu özellik onları profesyonel şeflerin vazgeçilmezi haline getirdi. Üretim aşamaları popüler Avrupa şef bıçaklarına göre 10 yıldan fazla süreçte pratik gerektiriyor. Japon bıçakları daha hafif ve daha keskin olup daha hassas kesimlere olanak tanır. Bu da Japon şef bıçaklarının bugün bilinen önemli iki özelliğidir. Metal kesildikten sonra bıçağı sertleştirmek ve güçlendirmek için elektrikli bir fırında ısıtılıyor. Ardından çekişleme işlemi başlıyor. Bu aşamada ustalar deneyimlerine ve içgüdülerine dayanarak ideal güçte ve incelikte bir bıçak üretmeye çalışıyor. Çekişlemenin ardından dairesel izler kalıyor. Geçmişte bıçak ustalarının genellikle parlatıp yok ettiği izler. Ama bu durum 60 yıl önceye kadar böyleydi. Takamura'nın babası ve arkadaşları böyle dokulu yüzeye sahip bıçakların faydasını keşfettiler. Bu çekişlenmiş yüzeye Tsushimo deniyor ve şeflerin malzemeleri hızlı ve verimli bir şekilde doğramasını sağlıyor. Ayrıca her bıçağa güzel bir estetik katıyor. Bu da Japon bıçaklarında oldukça değerli bir unsur. Japonya'da sadece burada bulunan bir bileme malzemesi sayesinde zanaatkar bıçağı doğal taşlardan yapılan kaba bir taşın üzerine bastırıyor. Bu adım ustanın yeteneğini belirliyor ve nihayetinde bir bıçağın son değerini ortaya koyuyor. Bıçağın keskinleşmesi için bir gün, sapının güvence altına alınması ve cilalanması için de bir gün gerekiyor. Takamura bıçakları yalnızca bir mutfak aracı değil, aynı zamanda sanat eseri olarak da kabul ediliyor. Her bir bıçağın şekli, dengesi, ağırlık dağılımı ve yüzey işçiliği titizlikle düşünülüyor. Bu da her bıçağı benzersiz kılıyor. Dünyanın dört bir yanındaki birçok Michelin yıldızlı şef Takamura bıçaklarını tercih ediyor. Bunun nedeni yalnızca performansı değil, bıçağın elin bir uzantısı gibi hissettirmesi. Bu da onu profesyoneller için vazgeçilmez kılıyor. Bu bölge 700 yıl önce demircilerin şef bıçakları yapmaya başlamasından beri yüksek kaliteli bıçak yapımının merkezi oldu ve bugün şehir dünya çapında kesici alet üretimiyle tanınıyor. Ama bıçaklardan önce zanaatkarlar kılıç yapıyordu. Bu da Japon kültüründe başka bir değerli meslek. Zamanla şekillenen, sabırla işlenen ve her bir darbesinde ustalığın ruhu sinmiş Japon bıçakları, özellikle Takamura, Hamano gibi ustaların elinden çıkanlar sadece keskinlikleriyle değil, taşıdıkları mirasla, kültürle ve detaylara verilen sonsuz özenle değer kazanıyor. Belki de bu yüzden bir Takamura bıçağına sahip olmak yalnızca iyi bir mutfak aracına değil, geçmişin bilgeliğine, bugünün zarafetine ve geleceğe taşınan bir geleneğe dokunmak gibidir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.